Bakın pişen köftelerimizi şu şekilde artık alıyoruz. Servis tabağımıza. Tam 24 adet köfte çıktı. 600 gram kıymadan. Bir kokuyor. Bunlar daha olmadı. Onları da alacağım. Bu şekilde köftem hazır. Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin klasik cılbız köftesini yapacağım. Izgara olacak. İçerisine fazla baharat kullanmayacağım. Etin tadını alacaksınız bu tarifimde. 600 gram bunun için kıymam var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 çay kaşığı karabiberim var. Küçük boylarından ekmeği, bayat ekmek, bakın takır takır koyup kenarlarını aldım. Bu kenarları köftede iyi olmaz. Daha sonra üzerine soğuk su bırakarak bakın bu şekilde tam 1 saatte kabardı ekmeğim. Bu kısmı çok önemli. Mutlaka bu şekilde ekmeğinizi kabartın. Daha sonra suyunu sıkacağız. Bu şekilde süzgüden geçireceğiz. Bu şekilde bakın. Suyunu süzmüş olduğumuz ekmeği kıymamızın üzerine ilave ediyoruz. Yarım demet maydanozumun dallarından arındırdım, yıkadım, kuruttum. Şimdi doğrama işlemine geçiyoruz. Bunun için önce demetimi şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Köftenin içindeki maydanozu ne kadar ince doğrarsanız eğer o kadar iyi olur. Doğramış olduğumuz maydanozlarımızı da ilave ediyoruz. Kuru soğanım var. Orta boy ince bölümüyle rendeliyorum. Şu bölümüyle. Bakın soğanımızın ne kadar güzel suyu aktı. Şimdi soğanımızı da ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kıymam dana döşten, yani kaburganın kenarı en lezzetli hali. Orta yağlı bir kıymadan sizlere cızbız köfte hazırlıyorum. Zeytinyağını da içine koymamdaki sebep, şimdi yoğurduktan sonra yarım saat buzdolabında bekleyecek. Zeytinyağı etimizi çürütüp lezzetlendiriyor. Tüm malzemelerimiz hazır. Önce şu üstteki malzemeleri bir güzel zeytinyağı, soğan, ekmek, baharatları bir güzel bakın karıştırdım. Lezzet şimdi süper oldu. Şu üçlü. İçerisine yumurta koymayın. Cızbız köfteye yumurta yakışmıyor. Yumurta sertleştirir. Bakın kimyon da koymadım. Cızbız köftede etin lezzetini almanız gerekiyor. Kimyon biraz öne geçiriyor baharatı. Fakat burada bu köfteyi yediğinizde cızbız köfteyi yediğinizi anlayacaksınız. Bu tarifimi mutlaka uygulayın. Biz bu tarifle büyüttü annem. Biz annemin köftesine bayılırdık. Annem tabi bunu hemen mangalda yapardı. Babam mangalı yakar. Ben şimdi kış şartlarında içeride nasıl yapılır göstereceğim size. Şimdi ben ekranı kapatıyorum ama yoğurmaya 5 dakikada devam ediyorum. Fakat şöyle bakın, yoğururken şu işlemi yapın. Alıyorsunuz, bakın eziyorsunuz kıymayı. Hamur yoğurur gibi. Bakın. Arkadaşlar bakın bir güzelce yoğurdum. Yağları da dibe yapışmaya başladı. Bu da tamamdır demek. Şimdi tabii birkaç kere de vurdum. Şimdi sizin için bir kez daha vuruyorum. Bakın nasıl yapıştı. Yapıştığı zaman yoğurma işlemi tamdır. Şu anda hazır. Şimdi üzerine örtüyorum. Buzdolabında en az 1 saat, bir gece beklerse daha da güzel oluyor. Şimdi benim vaktim yok. 1 saat bekleteceğim. Köfte harcım 1 saat buzdolabında dinlendi. Bir ceviz büyüklüğünde alıyorum. Kalın köfte yapmıyoruz. Cızbız köfte ince olur.
Tam bir ceviz büyüklüğünde. Şöyle yaptıktan sonra elimi biraz ıslatıyorum. İki parmağımla işaret bırakıyorum. Bir 6 saat dinlenirse bu şekil çok daha güzel, kolay verebilirsiniz. Şöyle iki parmak. Hazır. Vermiş olduğum tarifim 24 adet cızbız köftem çıktı. Köftelerimi ince ve küçük hazırladım. Çünkü cızbız köfte böyle olur. Şimdi pişirme aşaması. Şöyle zeytinyağıyla fırçayla şöyle yağlıyorum. Ve iyice kızmasını bekliyorum. Tavamın ki üzerine köfteleri cızbız yapacağız. Cızbız köftelerimi bu şekilde pişirmeye başladım. Bakın iyice ısıttım. Sesi duyuyor musunuz? Bu sesi duyun mutlaka. Daha sonra köftelerinizi bırakın. Cızbız köftenin özelliği sürekli çevirmektir arkadaşlar. Bakın. Hafif pişti, çevireceğiz. Beklemeyeceğiz pişmesini. Hemen çeviriyoruz. Bakın 1 dakika oldu. 1 dakikada hemen çevirdim. Sürekli 4-5 kere bu şekilde çevireceğiz. Cızbızın anlamı bu, bakın. Cız cız yapacak. İçine baharat az koydum. Bu ızgara köfteyi, cızbız köfteyi yerken et lezzetini alacaksınız arkadaşlar. Bu tarifini mutlaka deneyin. Bakın pişmeye başladılar artık köftelerimiz. Bu şekilde çeviriyoruz sürekli. Bu arada mor soğan halkası 2 tane kestim. Onlar da bir yandan pişiyorlar. Biberlerimiz bu şekilde pişiyor. Domateslerimiz gibi. Bakın bu oldu. Oh 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 arkadaşlar. Şu cızbız köfte kokusunu duymanızı isterdim gerçekten. Gerçekten çok güzel kokuyor. Şimdi bu şekilde köftelerimiz pişti. Alıyorum. Mis mis mis. Soğanımız da bu şekilde pişti. Domatesimiz de. Şimdi sunuma gidiyoruz. Şimdi kalan köftelerimi sıralıyorum. Hemen 1 dakika oldu. Çevirmeye başlıyorum. Bundan sonra artık 4-5 kere sürekli çevireceğim. Tam içleri o zaman sulu sulu güzel oluyor. Ocağım şu anda biraz ısısını azalttım. Birden de pişirip de içi çiğ kalmasın. Önce yüksek ateş, daha sonra ocağımızın altını azaltıyoruz. Sağlıklı, lezzetli cızbız köftemi eğer beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Şimdi pişenleri yavaş yavaş almaya başlıyorum. Bakın bu da pişmiş. Tekrar çeviriyorum. Cızbız cızbız köfteye gel. Aynı mangal tadında oluyor arkadaşlar bu da. Kış aylarında mangal tadı yaşayabilirsiniz. Bakın pişen köftelerimizi şu şekilde artık alıyoruz. Servis tabağımıza. Tam 24 adet köfte çıktı. 600 gram kıymadan. Of, mis gibi kokuyor. Bunlar daha olmadı. Onları da alacağım. Bu şekilde köftem hazır.
Cılbız köftem pişti. Şimdi sunum tabağına aldım. Bakar mısınız şu muhteşem lezzete? Gerçekten cızbız oldu. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Şimdi bir tane sizin için artık elimle alıyorum arkadaşlar ki iç dokusunu size göstermek için. Bakın. İçi hem sulu, bakın köftenin içinde kaldı suyu, hem de o kadar güzel pişti ki.